Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir rivayet var, dayı kendine çevirdi diye kamerayı. Kötü bir maç Gene mi Hüsran? çıkışındayız. Evet. Öncelikle Rinus hoş geldiniz. İlk canlı yayın deneyimimizi yaşıyoruz. Bazı sorunlar olabilir. Dayıdan bekliyoruz yönetmenimizden sorunları halletmesini. Bizden yana bir sıkıntı olmaz da teknik hatalar olabilir dayıdan kaynaklı. Evet, bizlik bir şey yok. Yok, çıkacağız konuşacağız. Tamamen dayıyla alakalı. Nasıl bizim takım çıktı oynadı? Yenildi. Olmadı. Biz Yine de çıkar dene, konuşuruz. Olmaz. bugüne Olmaz. kadar denedin hep yenildin. Evet. Yine dene yine yenil. Evet. Mourinho'nun felsefesi bu dediler bana. Valla kurayı çektiğimizde elendik mi? Yani şöyle ama kurayı çektikten sonra ilk maç Benfica ile oynadığımız maçtan sonra herkes bir umutlandı. Biz de umutlandık. Tamam. Ki bugün de Benfica'dan beklediğim o ev sahibi oyununu ya da baskılı oyunu, sahayı domine eden oyunu çok görmedik. Biz de bir şey oynadık. Kaleye bulan şutumuz yoktu. İki takım da çok dengeli oynadı. Mourinho da bir önceki aslında röportajında şöyle bir demeç vermişti. Benimle oynayacağım az çok belli de Benfica'nın ne oynayacağını tam kestiremiyorum. Mourinho'nun ne oynayacağı çok uzun yıldır belli. Yani sıkıntı oradan kaynaklanıyor yani. Yani Güncelleme gelmiyor biliyor musun Mourinho'ya? elindeki oyuncular için de söyledi tabii onu biraz ama. Bence de kendisi için de düşünmeli yani karşısına geçip. Güncelleme gelmiyor. Aynı şekilde devam ediyor. Evet. Ya bilmiyorum. 3. dakikada da bitebilirdi bu maç bu arada. Yani biz psikolojik olarak da bitirebilirdi. Yani Amrabat'ın hatası karşı karşıya yani ikinci gol var. İptal edilen golleri. İlk golü de çizgi çekilmedi ama offside olduğunu düşünüyoruz. Yok ilk gol offside. Offside'deki adam Ya topa yayın değmese de esnasında çizgi çekilmedi. offside'deki adam topa değmemiş olsa da o offside'deki oyuncu bizim savunma oyuncumuza temas ediyor. Yani direkt Evet, o pozisyonun offside içinde. kararı Net da offside. zaten gidip izleyerek verdi o kendi. Ama ikinci iptal kararını edilen ama golleri bizim golümüz olsaydı Archie Brown'la herhangi bir temas yok aslında yok. orada. Elini Bir koyuyor. itme durumu da Mesafe yok. alıyor, çekiyor. Hiç Aynen. teklemiyor bile. Tamamen bir doğal pozisyon içerisinde akan bir durum. Biz yaşasaydık bu olayı. Twitter yanıyordu şimdi Tabii de. canım. İkinci Ivan Bebek falan filan. Ya bunlara rağmen oyunu domine ettiğimiz çok az bir sekans var. O da 60'lar 70'ler arasında bir sekans. Hatta Oğuz Aydın girdikten hemen sonra da diyebiliriz. Talisca atılana kadar. Bunun için. Oğuz Aydın girdikten Talisca atılana kadar. Orada bir 10-12 dakikalık bir şey var diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Semedo'nun atılması kırmızı kartı bizim bütün oyunumuzu değiştiren. İşte arkadaş canlı yayın kazası bu diyor. Dayı da farkında değil. Yönetmen farkında değil. Semo da atılmadı. Sakatlanması pardon. Ya işte zorla oyundan çıkması. Şey yapamıyoruz. Kes. Yönünden zorla oyundan çıkması yönünden bahsedelim yani. Zaten yönetmenimiz dayı hiç burada değil ya. Dayı mesajlaşıyor. Merve gitti mi? Flörtleşiyor galiba. Adı vapuru kovalıyor orada dayı. Adaya kaçacak. Bırakırım ben dayı seni. İsmini söylemeyeyim. Günün sonunda orta sahamız etkisizdi. Orta sahanın oyunu domine ettiği hiçbir anı hatırlamıyorum. Ve Semedo oyundan çıktıktan sonra yani kanat bek formasyonunu değiştirmemiz gerektikten sonra çünkü Mert Müldür'le onu yakalamamız mümkün değildi zaten. Orta sahanın bence biraz daha sorumlu kalması gerekiyordu oyunun içerisinde. Acaba aynı dizilişte ısrar etmese normal standart stoperli dörtlüye dönseydi belki. Aynı dizilişi yapamadı da takım zaten. Öyle bir sorun var da. Mert de dizilemiyor. Mert dizilemiyor. Pozisyon almada ciddi bir sorunu var Mert'in. Zaten Semedo'nun oyundan çıktığında ben şey demiştim yani. Eyvah demiştim. O kanadın Mert'e kaldı. Ya arkasına da Çağlar'ın gelmesi bu arada yani Mert'in. Bizim için tam bir combo oldu. Bomba gibi bir sağ tarafımız oldu bizim. Tabii Kerem'e piyango çıktı. Aynen. Kerem'e piyango çıktı. O da büyük ikramiyeyi aldı çocuk. Zaten Oğuz yanlış hatırlamıyorsam 65'te oyuna girdi. Kerem de 76'da mı? Ya 11 dakika sonra da Kerem oyundan alındı yani. Hani sonrasında da zaten sahada çok bir oyun göremedik ama. Yok Kerem o dakikada çok da iyi oynamıyordu yani. Bir iki pozisyonda harcamıştı ama evet. bu kadar boş kaldı ki. Şikrinyar'la atmamak elde değil. Şikrinyar'la bire girdiği pozisyon gözümün önünde şu. Bodoslamada alışık. Hiç topa bakmıyordu yani. Kerem o anda. Yoksa geliyor mu? Ya valla Amrabat Kerem yoksa geliyor mu? Abi ne diyeyim ki ya bu saatten sonra gelsin ya. Ya almış olsam ve Benfica maçında oynatamayacak olsam bile bu maçta yine sana artı yazan bir şey dönüşüyordu bu arada. Abi çok beceriksiz yönetim ya. Yani evet. Ya hoca senden Benfica'dan Kerem'i istiyor. Seni isteyen Türk futbolcuyu Benfica'dan
Portekiz Ligi'nden istiyor. Evet. Tamam mı? Sana demiyor ki Premier Lig'den şunu al, Real Madrid'den bunu al. Ya bu adamı al diyor. Artık bunu da al ya. Adam da sana gelmiş. Bunu da al artık. Bunu da bitir yani. Koy bu tarafa. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Yani bu denklemde bunu da alamıyorsak bazen Mourinho'ya kızıyoruz. Hani önüne alıyor. Zaten eğlenecek falan. Hani başarısızlığa kılıp alıyor da. Yani haksız mı? Mourinho ile alakalı bir durum değil. Sen ben olsak da aynı isyanı gösteririz. Taraftar olarak aynı isyanı gösteriyoruz. Adam bu sorumluluğun sahibi nasıl göstermesin bu isyanı? Yani? Ve zaten Mourinho'nun dün yaptığı basın toplantısı çok yangın yapıldı ama Mourinho'nun tamam söylediği birkaç noktada yönetime doğrudan eleştirisi var. Bu zaten gözle görülür bir durum ama işte örnek veriyorum. Yani bazı şeylerin kesinlikle yanlış okunduğunu düşünüyorum. İşte Hamdi Akın'la olan olay. Yani yok neymiş ben onu tanımıyorum o kim gibi bir söylem değil de soruyu yetiştirmek için yaptığı bir şey. Yani hani biz bu Abi- maçı rahat geçeriz hangi yönetici demiş bilmiyorum. Böyle bir insanın Bu bilmiyorum. yani yöneticiyle ilgili bir bilgim yok. Bu soruyu böyle bir geçiyorum. söylemle ilgili bilgim yoktu bak. Yani bir yönetici konuşmuş hangisi bilmiyorum. Evet, evet, evet. Olay buydu yani. Ben izlemedim bu röportajı. Kim söylemiş bilmiyorum. Kim söylemiş bilmiyorumla söyleyen adamı tanımıyorum ben. Aynı şey değil. Diğer Bizim tarafta sosyal medya başlıkları oluyor yani böyle ilgi çekmek için altını okuyun. Herkes buna düştü gibi oldu yani. diğer tarafta işte Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen bir yönetimimiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işte şey durumu var orada. Transfer yapılacak olsaydı bu maça kadar yapılırdı gibi bir durum var ama ya onun da yanlış okunduğunu düşünüyorum. Yani zaten dün sokağa çıksaydık ya da birileri bize sorsaydı biz yani nasıl bir cevap verirdik? Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki tablo için ne cevap verirdik? Ya lige kalsaydık, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalsaydık durumumuz ne olacaktı bizim? Ya bunu biliyor muyuz ya da farkında mıyız ya da bunu okuyabiliyor muyuz Şimdi yani? o hangi sorunun cevabı? Sizce yönetim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor mu? Evet, bir 100 de kişiye transfer soralım. sorusu var 100 kişiye orada. soralım. 100'ü de der ki abi istiyorum diyor ama hareketleri bunu söylemiyor. Hı hı. Transferler hoca da aynısını söyledi. Yani biz burada hocayı savunuyor pozisyonuna geçmeyelim. Gerçekten hocanın hataları çok. Az önce söylediğim gibi kendine güncelleme getirmiyor. Hı hı. Artık çok eski bir futbol oynuyor. İnat. Çok inat ediyor. Yani muhtemelen yerli oyuncuları küstürdü. Hı hı. Ya bir sürü eksi ama bu söylemlerin hangisi yanlış ki? Zaten öyle bir durum var. Yani sanki teknik direktör basın toplantısında Twitter'da gündem olabilecek açıklamaları yapmamalı ve buna dikkat etmeliymiş gibi bir durum var. Böyle bir durum yok. Yani dürüst davranıyor, gerçekçi davranıyor. Şampiyonlar Ligi takımı değiliz dedi. Şampiyonlar Ligi takımı değiliz dedi. Elindeki mevcut kadroya bakarak bunu söylüyor ve şunu söylüyor zaten orada da yani. Yönetim transferde bir hareketlilik durumuna geçti mi, geçmedi mi? Bu soruya cevap verebilmek için şunu söyleyebilirim diyor. Şampiyonlar Ligi'nde son aşamadayız. Lig aşamasından önce Feyenoord'u geçtik. Benfica maçlarının ilkini yaşadık. İkincisi yarın. Ve önümüzde bir olmuş transfer yok. Maçlarda oynayabileceğimiz yeni oyuncu yok. Takıma katılan oyuncularda da yeni ısınma durumu var takıma. 2 oyuncumuzu sahaya süreceğiz diyor. Bitti gitti. Ya bunu da açıkça söylüyor. Bunun arkasından zaten şey söylüyor. Ya bunu söylememde bir beis yok. Çünkü benim kim oynatacağım aşağı yukarı belli. Lig maçında 2 oyuncumuzu dinlendirdim ya da sakatlığın önüne geçmek için kenara aldım diyor. Yani o yüzden Mourinho'ya yüklenmek, Mourinho'ya suç bulmak ve işte onu istifa göndermek vesaire gibi bir şeylere de girmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Tepki göstereceksek madem doğru yere gösterelim. Doğru. Bu saatten sonra istifa demenin de bir anlamı yok. Eylül'de kongre geliyor. Tabii istifa ise herhalde kongre ertelenir. Evet, Daha- evet, daha geç evet. bir tarihte Kongre olur ertelenebilir yani. gerçekten. Daha ileri bir tarihte olur. Kongre tarihi de tam olarak net açıklanmadı diye biliyorum hala Peki şey ama için ne düşünüyorsun? Uçaklar iner mi? Bir Fenerbahçe klasiği olur mu? Elendikten sonra biliyorsun uçaklar iniyor bizde. Gerçi bu bir Aziz Yıldırım klasiğiydi ama. eskiden abi. Evet Aziz Yıldırım. Eskiden Şimdi elendikten sonra bile inmiyor yani. Ve normalde şimdi bir Aziz Yıldırım klasiği yarın sabah gündem değişmiş olurdu. Öyle bir kişi inerdi ki İnönü'de finalde Fenerbahçe var mı? İnönü'de finalde olacak mıyız? Yepyeni bir hikaye başlıkları atılırdı. Bu unutulurdu. Ama bunu da yapabileceklerini Onu düşünmüyorum. yaşayacak olsak bir de şu an öğrenmiş olurduk diye düşünüyorum ben. Şeyi hatırlayın yani Feyenoord maçının Feyenoord maçı mıydı? Bir hazırlık maçının akabinde pardon. Stat'tan anonsla transfer duyuruldu ya. Aynen öyle. Evet. Şey, Lazio olabilir mi? Nani altyazıyla duyurulmuştu değil mi? Evet evet. Bir, Fenerbahçe bir, aynen. bir Fenerbahçe TV'de bir transfer şeyi varken sahada bir tanıtım varken şimdi hatırlamıyorum altyazıda da Nani Fenerbahçe'de falan Nani yazmıştı. O günler de çok uzak. Ya böyle şeyler görmüyoruz. Bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde transferde ne göreceğiz. Bankalar Birliği'nden çıkıyormuşuz ya. Tamam. Evet onun Başka bir açıklaması şey geldi gerek de oradan çıktıktan herkesi sonra Bağdat Caddesi'ne bekliyoruz kutlamaya.
Bankalar Birliği'nden Bankalar çıkıyor. Birliği'nden çıkıyormuşuz anlaşmadan. Peki abi, şimdi Selim Ev Yapan bugün aramızda olamadı ama yayında bir yorum yazmış. Ne yazmışlar bakayım. Amrabat hakkında yorumlarınızı bekliyoruz Ama adam yazmış. Amrabat Gerçekten hastası. Amrabat düşmanı bir insan ya Öyle bir şey kendisi. olamaz ya. Amrabat hakkındaki yorumların nelerdir? Valla Szymański hakkındaki yorumun ne? Yani Ben Amrabat Szymański'ye haksızlık etiketlendi edildiğini biliyor musun? düşünüyorum. Amrabat etiketlendi. Yani Amrabat bu zaten. Amrabat sana ne yapacaktı ki? Ne bekliyordun? Szymański'ye bir nebze haksızlık edildiğini düşünüyorum. Çünkü hatta maç içerisinde notlar alırken de Szymański'yi yazdım. Yani kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama bizim sahada gerek pozisyon almada eksiklik yaşayan diğer oyuncularımız ve gerek pozisyonların içerisinde sık sık yapılan pas hataları veya dediğim gibi pozisyon alma hataları Szymański'yi de negatif bir yere doğru çekmek zorunda kalıyor. Çünkü şimdi Szymański'yi oynattığımız bizim alan Fred ve Amrabat orta sahanın biraz gerisinde oyun kurmaya esnasında oradayken Szymański orta saha ile 3. bölgenin en dibine kadar böyle bir tarla gibi bir alana kalıyor önünde. Yani Talisca biraz geri gelip top alabilir. Szymański ile birlikte top yapabilirler, dağıtabilirler. İrfan Can Kahveci ile Szymański'yi birlikte izlediğimizde biri sol kanada yakın, biri sağ kanada yakın. Ama her ikisi de ne kanatta ne ortada şeklinde oynuyordu. Ve top alıp yine top dağıtabiliyordu. Ama bugünkü maçta Szymański'nin böyle bir alternatifi de yoktu. Sahada oynayabileceği böyle bir oyun da yoktu. Ama abi şapkadan tavşan çıkarması gereken 2 kişi var. 3 kişi var. Fred'i de sayıyorum. Ayağı iyi, teknik. Fred, Szymański, Talisca. Hı hı. Bunlardan beklentim var. Abi yok yani. Şimada hiçbir şey yok. Duran top kullanıyor. Ön direğe orta yapıyor. Önündeki adamın diz kapağına çarptı ya. Hı hı. Hani sırtına falan çarptığını görüyoruz da diz kapağından döndü önündeki adamın. Ortalar konusunda zaten bir facia. O geçtiğimiz yıldan beri ve bu sezonun başından beri de çok sık gördük. O konuda katılıyorum Szymański eleştirisine. Ama dediğim gibi örnek veriyorum Semedo olsaydı bugün sahada belki Szymański'yi biraz daha farklı izleyebilecektik. Yani gidip top alabildiği rahat. Şimdi Mert Müldür'le oyunu oynayamıyor yani. Veriyor, Ee, alamıyor. Veremiyor. Aynen Kafayı öyle. kaldırıyor, göremiyor. Önünde sadece El Nesri olduğunda yani Talisca da işte örnek veriyorum öne gelip top almadığında biraz daha derine kaçtığında El Nesri ile onu yapamıyor. El Nesri zaten bir sağ kanatta bir sol kanatta öyle de bir soru var bu arada. Nesri'den neden kanat forvet yapmaya çalışıyoruz Abi, diye. bir şey ama bir pozisyona dikkat et. Nesri kaçıyor. Yani Nesri koşuya başladı bir pozisyonda. Hı hı. Hatta kanada devrildi. Birlikte söyledik maçı. Ben dedim ki bu ya niye kanada devrildi ki? Sen o topu orada alırsan golü kim atacak? Yine pozisyon eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Nesri oraya kaçmadığında da oraya kaçabilecek ve topu alabilecek ya da oraya Tabii yakınlaşabilecek top bir ayağındayken arkadan oyuncumuz yok. bindirmeyi yapacak birisi gerekiyordu. Evet. O da koşuyu çapraz ceza alanına doğru yapsın. Ya Amrabat konusuna geri dönecek olursak Selim Yapan sonra niye konuşmadınız diye kızar. Tamam mı? Özelden darlar bizi. Yani Amrabat'ın da Szymański gibi düşünüyorum biraz da. Amrabat'ın performansı çok kötü. Hı hı. Ama Fred'in performansıyla da benzer oldu. Yani etkilediğini düşünüyorum. Fred de hiçbir şey yapmadı. Fred de çok zayıf. Şöyle bir düşünsene bir sezon önce. Fred'in olmadığı maçlarda puan alamıyoruz diye. Evet. Fred'i neredeyse sedyeyle oynuyoruz. Sorunumuz vardı. Hani formasını koyalım Fred'in sahaya da adı yazsın ilk 11'de oynadığı her maçı kazanmıştık. Bambaşka bir Fred var. Yani hoca kaynaklı mı, diziliş kaynaklı mı? Amrabat mı Fred'i aşağı çekti? Fred mi Amrabat'ı aşağı çekti? Bu maçtan maça çok değişiyor. İkinci ayaktaki Feyenoord maçında, içeride oynadığımız maçta orta sahalar eksiksiz diyemeyeceğim yani. 1-2 hata ve yine onlardan da hatta bahsetmiştik. Fred'in de Amrabat'ın da hatalarından ama o maçta mesela neredeyse eksiksize yakın bir oyun çıkarabilmişlerdi. Yani, 6 resmi maç oynadık galiba değil mi? Evet. 2 lig, 2, 4, 6. Ama sadece konuşabileceğimiz maç o. Tabii Feyenoord maçı zaten Feyenoord ikinci maç. Yani bu 6'da sezonla bir konuşursak çok basit. Yani en çok umutlu vasat bir yerde bitiririz yani. baktırabilecek bir maç zaten. O ayrı. %100 öyle düşünüyorum ben de. Ya hemen zaten arkasından oynadığımız lig maçıyla birlikte oradaki o Feyenoord'daki havayı da hemen kaybetmiş olduk Hemen zaten de. kaybettik yani. İçerideki Benfica maçı da keza. Ya dengeli bir oyundu. Kötü bir oyun değildi içerideki Benfica maçı da. Ama domine edemediğimiz için o ateşli oyunu, istekli oyunu, hırslı oyunu hissedemediğimiz için tabii ki öyle hissediyoruz. Öyle geliyor. Duran çok iyi bir silah ama hiç iyi kullanmıyoruz. Bu adam sırtı dönük. Stoperin kucağındayken hiçbir şey yapamıyor. Her pozisyonda kendini yere bırakıyor. Evet. Yani darbe alacaksın tabii abi. O teması Biraz alacaksın faul yani. alma isteği de var Ama o orada. teması alacaksın ama yani. Her pozisyon. Bakalım açalım 10 pozisyon. Onun da stoperin kucağındaysa onun da kendini yere bırakıyor. Hı hı. O zaman
Sen ona göre bir oyun oynayacaksın. Senin santraforun bu yani. İşte Mourinho'yu benim eleştirdiğim, hiç kendini güncellemiyor dediğim. Yani senin santraforuna göre bir oyun kuracaksın. Hı hı. Veya oraya başka bir santrafor Hı alacaksın. hı. Oraya başka bir santrafor alacak durumun yoksa yani stoperin kucağında oynayamayan adamı sırtı dönük top aldıramazsın. Çok basit bir şey bu yani. Kuzey maçı izliyor. Kuzey'le birlikte izledik oğlumla. Kuzey bile diyor ki şimdi kendini yere bırakacak. Şimdi kendini yere bırakacak. Abi ezber yani. Pozisyon gelirken ezberlenmiş Evet bunlar. abi pozisyon geliyor diyor şimdi kendini yere bırakacak. Duran kendini yere bırakıyor. Alıyor teması yere bırakıyor. Alıyor teması yere bırakıyor. Bu kadar Yani olumsuzluğa rağmen sözünü kestim. Bu kadar evet, olumsuzluğa rağmen ben razıyım yani deselerdi ki siz bu süreçten 0-0-0-1 ile hı hı. Çıkıp çıkacaksınız. Avrupa Ligi'ne Avrupa gideceksiniz. Ligi'ne gideceksiniz. Olabilir yani. Muhtemelen var ya vallahi Mourinho bile tamam diyebilirdi. Zaten Avrupa Ligi istiyor. Bence Bari yara tamam derdi. almadan gidelim 0-0-0-1 Yani ile gidelim derdi yani. Şampiyonlar Ligi'nde devam etseydik çünkü yani bu kadroyla çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Benfica zaten Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olarak bizim için bir şey. Yani bir fragman durumundaydı ama o fragmanın da Benfica bildiğimiz Benfica'da değil hakikaten değil. Yani şimdi o eleştirilere hak vermek adına söylemiyorum. Evet. Benfica'nın en kötü zamanı falan gibi bir şey değil. Yine Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olarak Şampiyonlar Ligi'nde dişli bir rakip Abi olarak adamlar duracak. bölüm sonu canavarı gibi. Her sene Evet. Şampiyonlar Ligi'nde, her sene şampiyon oluyorlar. Avrupa Kupası almışlar. Hala ön eleme oynuyorlar. Real Ön Madrid'den eleme sonra oynuyorlar hala bizi çekiyorlar yani. Real Madrid'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne en çok katılan takım. Abi senin ne işin var ön Ön elemede? elemede Niye yine biz bize seni denk geliyor. çekiyoruz yani? Yine bize denk geliyor. Senin ne işin var ön elemede? Biz seni nasıl çekiyoruz yani? O kadar takım için. Evet. Evet. Hocanın açıklamaları olmuş. Gelmiş mi? Mourinho hocamız demiş ki Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz. Tamam zaten o az daha şimdi yani konuştuk. 2 dakika oldu. Şampiyonlar Ligi'nde olmama isteği ama Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz açıklaması da bu ifade bana biraz abartılı geldi. Yok çok inanıyor ya. Dönem başından beri Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar inanmıyorsa Avrupa Avrupa'da Ligi'ne finale o o kadar kadar inanıyor inanıyor. yani. Şu anda tam dokunuş zamanı işte. Olan olmuş ya. Yönetim. Bak hoca böyle açıklamalar yapıyor. Hepimizi çekti oraya. Yani olumsuz değil kimse böyle. Hı hı. Tam yönetimin 2 tane uçak indir. 2 transfer açıkla. İnönü'de. Yani Türkiye'de, İstanbul'da rakibinin sahasında bir final. Öyle bir motivasyon sağlarsın ki. Evet. Evet. Ama bilmiyorum bu becerikliliği Biz de gösterebilecekler mi? Beşiktaş'a maça Ne gideriz. olacak? Biz de İnönü deplasmanına değil. Yine Yine aynen. evimizdeki Ev İnönü'deki sahibi olarak sahibi. İnönü'ye gideriz biz de. Bir açıklamasını daha okuyayım hocam. Evet. Talisca'nın kırmızı kartla oyun dışında kalması, Semedo'nun sakatlığı oyunumuzu etkiledi. Hı hı. Bunu mağlubiyetin gerekçesi olarak sunmak istemiyorum. 2 maça bakıldığında bir gollük fark yaratıldı. Talisca nasıl bir fark yaratmış olabilir maçta bilmiyorum. Yani zaten oyunun ya o sahadaki taktiğin ortadan kalktığı son 10 dakikayı yaşıyorduk. Son 10-14 dakikayı yaşıyorduk. Yani artık zaten oyun alanı 30 metreye falan iniyor. Aynen. Onlar çekiliyor. 30 metre içinde kim 10, kim 11 bu kadar da önemli olmuyor. Bence de değil. Yani ki Belki Kerem'i de oyundan çıkardı benim. Mourinho'nun bir açıklamasıydı. 10 kişiyle berabere kaldık. Evet. Dedi ki son 20 dakikaydı. Rakip de çekildi. 20 metre karede top oynadı. 10 kişi olmuş ne önemi var dedi. Şimdi Evet. tersinde kendisi buna Semedo öyle. büyük eksiklik. O %100 bence büyük eksiklik. Son maçlarda gördüğümüz performansı çok oyunu hareketlendirebilen bir performans gösteriyordu. Var mı başka bir açıklaması hocanın? Var. Hoca demiş ki Fenerbahçe zaten senelerdir şampiyon olamıyor. Lig şu anda önceliğimiz demiş. Tamam bu Yani yönetimimizin yarattığı bir durum Mourinho ama öbür tarafta özelinde. da yani bak hep çelişki. Öbür tarafta da UEFA şampiyonluğu, final. Yani nasıl lig önceliği? Hı hı. Eskisi gibi mi olacak? UEFA'ya rotasyonlu kadroyla mı gideceğiz? Maçlara öyle mi çıkacağız yani? Ben anlamıyorum ki. Yani söyledi kafasında onun da bir plan yok ya şu anda yani. Yarın ola hayrola da demiş mi dayı? En sonunda. Hocam ne düşünüyorsun? Yarın ola hayrola hele bir yatalım kalkalım sabah bakarız. Şimdi yine hocanın açıklamalarından birini söylüyorum. İlk yarıda çok daha iyi olan taraflardı. Ritimleriyle baş edemedik. İkinci yarıda biz daha iyi olan taraftık ama bu yeterli olmadı. Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik demiş. Yani şimdi şöyle bir durum var. Hocanın bazen bu şekilde garip açıklamaları oluyor. Yani geçtiğimiz maçlarda da işte Feyenoord maçının ilk maçı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İkinci yarıda oyunu domine ettik demişti. Benim gerçekten net hatırladığım oyunu domine ettiğimiz 8 dakika 10 dakika vardır. İkinci yarının sonlarına doğru diyebilirim Abi onun skoru içinde. aldıktan sonra 20 dakika kala evinde
Topu sana verdiler. Tamam de top zaten oynadın bu mı olur diyorsun yani. ya. Bu mu Buna yani? domine Bunun aksini yaparsa akıl tutulması. Senin üstüne mi gelecek? Kontra iyi ettik mi diye yani. diyemeyiz buna yani. O yüzden bazen hocanın maç sonu açıklamalarının bir kısmını hadi bitirin de gidelim şeklinde olduğunu düşünüyorum. Bir de Ee, bir istatistik var. evet. Fenerbahçe Jose Mourinho yönetiminde isabetli şut çekemediği ilk resmi maçı Evet, o Benfica deplasmanında oynadı. istatistiği az sonra ben verecektim isabetli Abi yani şutsuz burada şimdi bir Sıfır istatistik şut olduğunu. hocam. direkten dönen bir top İsabetli. var. Evet, bir tane direkten dönem var. Başka var mı? El Notlarımıza Nesir'in bakmamız kafasını lazım. diyorsun değil mi? Evet başka Evet. herhalde. Yok Talisca'nın başka bir tane tekte vurduğu var. Zaten 2 şutun var yani. Kaleye, yani direkten dönen de kaleye evet, vurma dışında. tehlikeli sayılabilecek. Başka pozisyonun yok yani. Yok. Var mı? Yok Yok. hatırlamıyorum. Talisca'nın tekte vurduğu da bir karış ileride sekse kalenin içine girerdi. Evet, Çok erken çok seke. çok tehlikeli Falsoyu bir erken aldı döndü böyle. çok tehlikeli Bir bir karış vuruş erken yapıyor sekseydi. aslında. Geç sekseydi. Evet Tekte ama çok iyi vurmuştu. yani bizim büyük şans olarak görülen bir pozisyonumuz var. En Nesir'in pozisyonu o da zaten. O da çok talihsiz bir pozisyon bizim için. Yani İyi çataldan vurdu değil dönen mi? bir top. İyi vurdu. İyi vurdu. Offside da yoktu. Herkeste bir offside beklentisi olmasına rağmen sahada da. O gol olsa başka bir maç izliyor olurduk. Ama tabii böyle açıklanabilecek bir maçta değil. Şey diyeceğimiz bir tur olmadı ama ya bizim hakkımızda. Tüh ya diyebileceğimiz. Mesela bu maçta hiçbir zaman Yok. maçın Ama hiçbir noktasında tur bize gelmedi. hı hı. Hiçbir noktasında gelmedi yani. Onlar 1-0 yaptığında yalandan bir kafadan direkten dönen topun bir tane de avuta giden şutum var. Hani baskı kurduk falan öyle bir şey olmadı. İstemedik ki. Yani 3. dakikada karşı karşıya kaçırdılar. Bir golleri verilmedi. Ee, 2 golleri verilmedi. İki golleri 2 golleri verilmedi. verilmedi. Biri bence hiçbir şey yoktu. Hı hı. Biri goldü yani. Mesela bir tane de attılar. Yani adamların şu anda 4 tane golü var. Senin bir tane arkası dönük direkten dönmüş. Ah vah diyorsun. Hı hı. Yani hiçbir zaman tur bize yaklaşmadı ya. İstanbul'da da yaklaşmadı. Domine edemedi. İstanbul'da da 1-0 2-0 çok İstanbul'da çok dengeli bir oyuncu. 1.90 dakika oynasa da Çok yine dengeli bir 0-0 oyuncu. bitecek. Berabere bitecek. Yani İstanbul'da da yaklaşmadı. Onlar Burada da açısından da yaklaşmadı. öyle bir oyuncu İstanbul'daki ama Tamam, onlar tabii bize deplasmanda yaklaşmadı yani. oynadıkları için onlar Tur için de iyi bize. geçen bir maçtı. Bizim yani önümüze tur geldi de elimize geldi de kaçırdık gibi bir durum. Hı hı. Hiçbir dakikasında olmadı. 180 dakikanın. Şimdi hoca bir de dün yaptığı açıklamaların bir kısmına benzer bir şey daha söylemiş. Çok daha güçlü ve elinde daha fazla çözüme sahip bir kulüp demiş Benfica için. Bu yüzden neler yapabileceklerine dair tahmin yürütmek kolay olmayacaktı. Bence burada Fenerbahçe üzerinden bir şey söylemeyip Benfica için bu açıklamayı yapması tekrardan yönetime bir mesaj veriyor. Bilmiyorum yani hocanın belli ki istediği bazı şeyler var yönetimden ve bunu bir süredir istiyor. Eee, Yönetim de muhtemelen bu transfer sezonunun son dakikalarını bekliyor. Hem maliyetler düşsün hem de oyuncuları rahatlıkla alabileceksek rahatlıkla alabilelim diye. Bunu zaten biz geçtiğimiz yayınlarda konuşmuştuk. Türkiye'deki transfer pazarı böyle bir pazar. Tamam o zaman hocanın dediğinde bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ni istemiyor. UEFA'ya hedef almış. Evet haliyle yani. Yani sen 1 milyon dolar için veya 2 milyon euro için bekleyip Şampiyonlar Ligi'nden elenmeye razı ol. Önemli değil. Elenelim de. Hı hı. Bunu biz 2-3 daha ucuza kapatırız. Zaten UEFA'ya gideceğiz düşünüyoruz. Demek ki hocanın dediğinde Bir hiçbir sorun şey yok. yok. Ya zaten %100 yok. doğru yani. Zaten yok. Ben bu konuda tamamen dürüst davrandığını düşünüyorum. Dün de aynı açıklamayı yapmıştı dediğim gibi. Ama yani durum buysa bu arada işte maç esnasında dayının da söylediği bir şey vardı. Yani Mourinho'yu getirip takım kurmuyorsun. Takım kurup hoca getirmiyorsun. Bizde hep böyle bir çelişki durumu var. Evet. Daha önce de takım kurduğumuzda ya hoca getirmiyorsun derken Mourinho gibi bir hocamız yoktu. Çok iyi takımlarımızın olduğu yıllar da oldu. Mourinho gibi bir hocamız var. İstediği birkaç oyuncu var takımda. Yani Szymański'yi nereye gitsem götürürüm kafasında takılıyor hocamız zaten de. Amrabat'tan vazgeçmiyor. Amrabat'tan Şimanski'den vazgeçmiyor. vazgeçmiyor. Aldırdığı oyuncular zaten. Yani Szymański değil ama Amrabat aldırdığı bir oyuncu. Ama yani günün sonunda belli ki hocanın isteği var ve yönetim, kulüp bunu hala karşılayamıyor durumunda. Buradan Selim Yapan'a bir selam göndereyim. Hemen Ersun hocasından bahsederdi. Evet Ersun evet. hocam bir bek istedi almadılar. Evet bek evet. istedi. Gerçekten de öyle oluyor. Yani Yazar birazdan. bir benzer bir konuşmada bir arkadaşım söylemişti. Demişti ki ya Ferrari'miz olmuyor şoförümüz oluyor. Ya kamyon alıyoruz şoföre diyoruz iyi şoför oluyor bunu kullanıyoruz. Evet. Ama hiçbir türlü yarışamıyoruz yani. İkisini de aynı anda gördüğümüz Evet, denklem olmadı. olmuyor. Ya da Bu bazen arada ben Ferrari reklamı aldım. Herhalde banka hesabına parayı yatırırlar Ferrari dediler. Benim ağzımdan iyi araç olarak bir marka çıktı. umarım Gururlanmışlardır umarım yani. umarım yatırırlar öyle söyleyeyim. Yayından sonra böyle bir şeyle karşılaşırsak çok mutlu oluruz. Durumlar böyle. Avrupa Ligi'nde umarım yine böyle bir kura çekmeyiz. Avrupa Ligi'nde de
kötü takımlar yok. Ama Hocamız bu- finale bu- kadar bir dakika. gidebiliriz diyor ama Kur'an'ın- Fenerbahçe'nin kura şansını göz ardı ettiğini düşünüyorum Yok hocanın o yani. Kur'an'ın artık günah olmaz o. Burada kuraya sığınamaz. Avrupa Ligi'nde, UEFA'da. Biz UEFA'da. orada da çekebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim ya da Biz orada bir sonraki gruplarda elenen Şampiyonlar Ligi'nden Ne kadar adam varsa toplarız diyorsun. aynen. çok zorlu bir rakip gelir bizle eşleşir. Bizi elerse de şampiyon olur öyle söyleyeyim. Evet. Bizi Zaten elerse bizi de elen şampiyon olur. Yıllardır zaten iyi bahis takipçileri varsa Fenerbahçe'nin elendiği turdan sonra hangi takım elediyse devam edebilir onunla yani. Finale bassınlar. Aynen. Böyle de bir şanssızlığımız var. Kaleci tercihi için ne diyorsun? Bir mesaj mı? Yoksa bundan sonra Liva ile devam edecek miyiz? Ya bunu aslında sizle çok kısa bir izlerken de konuştuk. Ben İrfan Can'dan bu kadar şikayetçi değilim. Öncelikle. Liva'nın yerini aratmıyor diyebilirim Bir açıkçası. fark yok. Ben de İrfan Can tercihim olur yani yerli kaleci bakımından. Çok büyük bir fark yaratmıyor. Fakat bugün 3. dakikadaki topu çıkartır mıydı yoksa biz Hem o çıkarken var. kepenk indirir miydik? Ee, Bilemiyorum ama yani Liva'yı da acaba gönderemiyoruz. Elimizde kaldı. Bari oynatalım moduna geçtik mi? ben zaten niye kaleci arayışına girdiğimizi anlamamıştım. Ama Yani kaleci gitmek Liva istiyor. kendi gitmek istediyse Hoca o ayrı gitmek ama Yani kaleci kesin. yani belli ki bugünden sonra Liva ayrılmayacak Evet. gibi görüyorum. Fakat ayrılmıyorsa da Livakovic ve İrfan Can'la devam edebiliriz. Yani yeni bir kaleci arayışına da girmemize gerek yok. Yok İrfan Can'ın ayrılmıyorsa gerek yok. kötü bir alternatif olduğunu da kesinlikle Ayrılmıyorsa düşünmüyorum. çok lüks zaten. Bu kadar eksiğim varken Evet, yani evet. Hırvatistan milli takım kalecisi sen Evet, de. Diğer Livakovic'in tarafta kalması ve İrfan Can'ın arkasında olması benim için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. şey yapabilirler belki. Ne lig biri, kupa biri. Bir ara öyle bizde çok acayip modalarımız Döndürüp var ya. duruyorlardı, Yani evet, evet. acayip. Fenerbahçe özgü şeyler. Biz ama yani bir dönem kaleci konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık. Kamenimiz falan vardı hatırlıyorsanız. Ama bir dönemde hiç 30 yılda hiç sorunun olmadı yani. Şeyden bir başladı. Tabii tabii. Schumacher, Engin, Rüştü. Ondan sonra Volkan, zaten ondan düştüğümüz sonra bir dönem evet. oldu. Livakovic'in Nottingham'ın gündeminde olduğuna dair bir mesaj geldi yine. Selim Ev Yapan dışarıdan destekliyor yayınımızı. Yalnız Selim Emepan'dan geldiyse mesaj altı doludur yani. Evet, evet. O zaman yerine alacak kaleciyi de söylesin. Bizi boşlukta bırakmasın yani. Bekliyoruz Selim Ev Yapan'dan. Selim neredesin Selim? Bir At bilgi bakalım. bekliyoruz. Kim geliyor yani? Ee, yani eğer bir transfer durumu varsa bu arada bugün Liva ile çıkmanın Değişik bir fantezi olmuş. aynen yani biraz saçmalık durumuna düşmüş oluyoruz o durumda da. Öbür çocuğun moralini bozdun şimdi. Evet, İrfan Can'ın moralini bozdun. Dediğin gibi yani Liva orada çok iyi açı kapatmıştı. İrfan Can da o açıyı kapatabilirdi ama Çabuk geldi ama. Yani ayakları çok hızlı. Bir tane de kimsenin dikkatini çekmemiştir. Bir kontra var. Çizgideydi. Çok patlayarak depara kalktı. Çıktı aldı. kesti. Evet. Aynen topu O kesti. patlamayı da herkese. Bir de iyi sıçrama yaparak çıkarttığı bir top var. Ama günün sonunda dediğim gibi ben ikisinin olduğu senaryoda Yani 3. dakikadaki pozisyonda şimdi rahat devam zoru edebilirim. kolay gösterdi. O kadar seri adım aldı ki Hı hı. hemen açıyı kapatabilecekmiş gibi gösterdi ama o adım aldıktan sonra o açıyı kapatmak Açı kolay kapalı yani. deyince aklıma hep Altay Bayındır geliyor ya. Altay Bayındır da Açı İngiltere'de kapalı, çok açı kapalı seviliyor. diye. Çok seviliyor. İlk 11'de çıkmaya başladı Yok üst yani üste. mizah olarak Ha bayağı, öyle. bayağı malzeme veriyor rakiplere. 11'de çıkmaya başladığından beri değeri düştü mü acaba? Bak, Yok O henüz çok iyi değil. Muhammed, evet. Henüz değil ama ilk 11'den alınmaya başladı. İlk anda değerini düşürebilirler yani. Geçtiğimiz yıl öyle olmuştu. Ama Ruben Amorim bir basın toplantısında çok güzel Çok sahip güvendi. çıktı. Çok güvendi. Güvendiğini belli etti. O yüzden Altay'ın da biraz daha önü açılmış Tam bir açık olabilir. kapalı çıkarmış yine bu hafta. Evet. Tam bir açık kapalı Evet, ayağıyla öyle. Ama tam bir yan topta almış yine. Klasik Altay. Bildiğimiz Altay, Evet. sevdiğimiz Altay diyelim. Neyse çok başka gündemlere geçmek istemem. Altay'dan Arda Güler'e falan şu an Yok. sıçramak istemiyorum. Başka bir programın konusu Bu olur. maçla Bugün maç birlikte sonu kapatıyor yapıyoruz. olalım. Durumlar bu. Avrupa Ligi'ndeki kurallar belli olduğunda tekrardan bu canlı yayınlara devam ederiz. Güzel. Maçlarından ziyade Avrupa maçlarında devam ederiz diye düşünüyorum canlı Maç yayınlara. sonrası yaparız evet. Evet, bir de yönetmenimizden ara ara kendini çekmemesini, dikey ve yatay pozisyonlara sahip çıkmasını rica ediyoruz. pozisyonları deneyeceğiz bitirince. Tamam. Farklı pozisyonlarda olabiliyor mu? Olacak abi. Tamam olacaksa sıkıntı yok. Çünkü hep aynı pozisyon olmaz yani. Yani şunu diyerek kapatalım. Bütün gece vurdurduk abi. Evet. Her yerden vurdular. Tüm gece vurdurduk. Aynen öyle. Sağdan geldiler, soldan geldiler, ortadan indirdiler, önde bastılar. İsabetli iyi şutumuz kurdular. olmadan bütün gece vurdurarak geceyi kapattık. Valla yeni bir hikaye olabilir.
Yani UEFA şeyin Bu durumun üstüne. evet, Yeni yeni, bir hikaye olabilir. bizim de vuracağımız günler gelebilir. Kaleye UEFA isabetli şutlar Avrupa oldu. Ligi'ni bekliyoruz. Evet, kaleye isabetli şutlarımızın olduğu maçlar uzak değil. Biz de vurabiliriz. Göstereceğiz bunu. Talisca'yı oynatmaya devam ettiğiniz sürece olabilir. Evet. Evet. Bakalım. Yürüyoruz İnönü'ndeki finale. İnönü'ndeki Diyelim. finale katılırsak çok güzel olur. Evet. Bu yayına da selam çakarız. İnönü'ndeki finalin başka bir anlamı da olur bu arada. Beşiktaş sokaklarında Çok iyi olur ya. neler olacak merak ediyorum şu anda. Evet, bu Böyle akşamlık bir da durum zuhur olursa. tesellisi şeyimizi aldık. Aldık. Evet, Fenerbahçeliler olarak. Kongrenin de yarın açıklanacağına, yani muhtemelen yarın açıklanacağına dair bir mesaj vardı. Onu da söylemiş olayım. Kongre tarihinin. Resmi olarak deftere işlenmemiş galiba. Öyle bir sıkıntısı var. Günü bitiyormuş herhalde. Evet. 3-4 Evet. gün kalmıştı. Bakalım kongrede Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanın eli bayağı güçsüzleşti şu anda. Bu maçtan sonra güçsüzleşti ama kongreye kadar daha çok maç var. Göreceğiz. Belki kongre zamanında özel yayın yapabiliriz. Neden Yaparız. olmasın. Kongreden de yaparız canım. Saadettin Saran'la da bir çekim yapar mıyız? Yapabiliriz. Herkese eşit mesafede olmamız lazım. Bizim taraf. Nasıl Fenerbahçe ve diğer takımlar herkese eşit mesafedeyiz. Saadettin Başkan ve diğerlerine de eşit mesafede olabiliriz Aynen yani. öyle. Tarafsız Aynen medya olarak. O zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında galibiyeti umarım kutlayarak devam ederiz. Sağ ol. Dayı yayını kapatalım belki demiyorsa. Bak, Evet. sabaha kadar buradayız.